90 kilo kafes dövüşçüsünün karşısına 70 kiloluk Kadınlar otomobilleri bu kadar sevmez. Ne ayaksın yani böyle? Dükkan bastım ben bununla. Bu tavandaki siyah dekora dahil mi? Kafamda deli sorular. Sağ olsun yeğenim. Oraya bir imzasını attı gitti. Gecenin saat 2.30'da. Kendi aracını... Bu boyaya benzemiyor çünkü. Değil, boya değil, motor yağı. Motor yağı. Ne oldu size böyle? Arsız, hayır. En azından neden üstümün kirli olduğunu şu anda şahitlik ediyorsunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Geldik sevgili Nuray Usta'nın yanına. Esasında gelme sebebimizi biliyor musun? Hayır. Şöyle oldu. Bizim takipçilerimiz araştırırken bulduk senin dış sesi dediler. Çat Otoqueen'i bize etiketlediler. Girdim hesaba bir baktım. Yok gerçekmiş. Dedim nasıl bir yöntem buluruz falan filan. Açtım baktım videolara. Otoqueen bir markadır diyor. Hem de tescilli bir marka. Evet hem de tescilli bir markaymış. Tescilli bir marka. Otoqueen markasına. Sen gül. Yani ben buraya gelme amacımın bu olduğunu bilmiyordum. Şu an gerçekten şaşırdım. Otoqueen Hanım'la mı diyeyim? Nuray Hanım mı diyeyim? Otoqueen Hanım mı diyeyim? Otoqueen. Nuray desem benim için daha güzel olur. O yüzden biraz buruğum ama devam edeceğim çekime. Bırakmayacağım yani. Neyse uzun lafın kısası hani Otoqueen'i gördük. Bizim esas gelme amacımız oydu. Ama biz Otoqueen'i gördükten sonra hani nasıl bir anlaşmaya varırız derken açıkçası gurur duyduk. Teşekkür ederim. Videolarını izledik ve bu iş içerisindeki girişimciliğini görünce dedim ki biz gideceğiz bu kadının elinden öpeceğiz. Ver elini öpeyim. Estağfurullah. Daha güzel oldu. Daha güzel oldu. Evet. Otoqueen'in bundan sonra... Yok ben şaka yaptım canım o kadar da ciddiye almaya gerek yok. Biz birkaç kişiye sorduk. Bir kere çok seviyeli bir takipçim var. Şahane de sorular sordular. O sorulara geçeceğim. Onlara geleceğiz biraz sonra. Herkesin merak ettiği bu işin bir nasıl oluştuğu. Araçlarla çocukluğumdan beri, 10 yaşından beri hobi olarak ilgileniyorum. Babam mekanik ustasıydı. Yurt dışında 14 yıl araba fabrikasında çalışmıştı. Bütün buradaki gördüğünüz takım taklavatların hepsi aynısı evimizde vardı. Bir odamız komple araç malzemeleriyle doluydu. Babam kaportanın haricinde servise götürmez. Evin önünde kendisi tamir ederdi. Başında merakla, ilgiyle izlerdim. Sonrasında bu bende hobiye dönüştü. Yani 20'li yaşlarda odamın duvarları sanatçı artist resimleri yerine araba resimleriyle kaplıydı. Motor sesinden arabanın hangi marka model olduğuna kadar gözü kapalı biliyordum. Araya gireceğim. Favori araban ne? Porsche 911 Carrera, kırmızı. Çocukluktan gelen bir şey mi bu? Evet. Kırmızı Gaziantep'te olmam sebebiyle şekilde görüldüğü gibi. Kırmızı siyah Gaziantep Spor. Burada her şeyin, servisimin rengi Gaziantep Spor. Ünvanım NY Otomotiv, isim ve soy ismin baş harfleri onu simgeliyor. Otoqueen bir marka. Burayı kurma hikayem var. Bir müşterim bana yeter artık kendi yerini aç, bana getirelim araçları dedi. Aç diyenler geldi mi? Geldi. Servise. Geldi. Hala geliyorlar mı? Hala geliyorlar. 2 hafta kadar önce bir motor yaptım. Ne yaptın motor? Fiat Doblo 1.3 Multijet. Neydi problemi? Yağ pompasıyla alakalı sıkıntısı vardı. Daha öncesinde zaten bilgisini vermiştim firmaya. Bakım için bana geldiğinde bunun yağ pompasıyla ilgili bir sıkıntısı var. Hani hazırlıklı olun, istiyorsanız hemen yapalım, istiyorsanız patlayana kadar gitsin dedim. Öyle de oldu. Ya herro ya merro diyor. Öyle de oldu. 2 hafta sonrasında çekiciyle araç bana geldi. Aynı şekilde burada söktüğümüz motor da, bu da 2 hafta önce gelmişti. Sakalım olsa dinlerler diyor musun? Ben demiştim Ya. demekten nefret ediyorum ama yine de benim sözümü dinlemiyorsunuz diye uyarı veriyorum. Peki gelelim buraya. Açmadım. Sermaye nereden geldi? Sermaye bankalardan geldi. Kredi. Kredi. Buraya ben parça almaya gelmiştim bu sanayiyi. Burayı da ben internette görmüştüm devrin satılık diye. Gelip bir bakayım istedim. Öylesine geldim baktım. İş yerine gittim. Döndüğümde bir arkadaşıma bahsettim, iş arkadaşına bahsettim. Ertesi gün yine bu tarafa işimiz düştü. Hadi dün gittiğin servise gidip bir bakalım seninle dedi. Olur dedim ama ben hiç dikkat öylesine baktım çıktım buraya. İkinci gün geldiğimde adamla oturup pazarlık yapıyorum. Çantam da yanımda değil. Arkadaşa dedim bir 100-150 lira dedim bir para ver. Çocuk saf saf çıkarttı parayı verdi. Kapora bırakıyoruz hani. Bir servis alıyor 100-150 lira kapora bırakıyorum yani para. Arabaya bindik arkadaş sen dedi neyine güveniyorsun da dedi servise. Birikmiş bir sermaye yok bir şeyin yok. Evet dedim ne olabilir ki dedim yani en kötü dedim batarım dedim. Dükkanı kapatır çıkar giderim yani yapacak bir şey yok. Ben dedim bu yola çıktım. Servise döndüğümde 2 banka bana ön onaylı kredi gönderiyordu. Tamamen ekside olarak açtım ben burayı.
Borçla. Kredi bitti mi? Hayır, devam ediyor. YouTube kanalım var. Var. İzledik. Bir yerden bir para alacağından bahsediyorsun. Evet. Aldın mı? Aldım. Ya bir şey soracağım. Tabii. Bu Otokuyun, sen hayırdır Otokuyun falan, yani biz bu markanın peşine düşmüşüz bunca zaman. Evet. Ne ayaksın yani böyle Otokuyun derken? Sahi bu Otokuyun ismi nereden aklına geldi? Yani güzel bulmuşsun ismi. Bir hikayesi var herhalde. Bir hikayesi, servis sahibinin bir bayan olduğu anlaşılsın istedim. Birkaç isim arasında Otokuyun'a karar verdim. Otokraliçesi. Çok iyi yapmışsın. Çok iyi fikir. Prenses olacak yaşı geçtim. Evet, biz de çok beğendik Otokuyun ismini. O yüzden ziyaret etmek istedik. Ben orijinal Otokuyun'um. Sen yan sanayi Otokuyun'sun. Yan sanayi. Evet. Peki. Aşağı yağdırın. Linç yorumları yağdırın. Geçirin. Var mı çıraklarınız? Yok. Bir tane yetişiyor bir tane sana o zaman. Ben biraz bilgi yükledim ona. Lokma takımlarını falan öğrendi. 13-14 anahtar. 13-14 anahtar onları Cırcır. öğrendi. Cırcır yani gerisi sende. Evet, çoğu gitti, azı kaldı yani her şey. Sıkıntı yok. Ben seni burada 6 ayda Yalnız sadece böyle bir şeyim var. Vectra'ları tahmin ediyorum sadece. En sevdiğin, en sevmediğin. basit işleri sevmiyorum. Kolay işleri sevmiyorum. Ben zor işlerin kadınıyım. Öyle disk balata değiştirmek falan hayatta. Esas önemli olan şanzımanı indirmek, motoru dağıtıp toplamak. En sevdiğin takım, el aleti. 13-14 anahtar. Ama onun bir hikayesi var. Esas favori takımım bu. Levye. Allah. Dükkan bastım ben bununla. Alacağımı alamadım. O Dükkan bahsettiğimizden bastım. mi bahsediyorsun? Evet. Alacağımızdan Evet. mı bahsediyorsun? Neyse ki bizim aramızda alacak verecek konusu yok. Neyse ki Hatta bizim vereceğimiz var. Şu dış ses şeyleri alabilir miyim? Yaptırdığımız bufflardan. Gelsin. Bunları da yeni yaptırdık. Haberini aldım, galiba seviyormuşsun bu tarz Evet. şeyleri. Burada bunlar benim kendi özel serim. Yani aldığımız şeyler değil, bunlar tasarladığımız, yaptığımız şeyler. Burada Doğukan Manço 46'nın şeysi var. 46'nın anlamını biliyor musun? Deli. Açıklama yapmaya gerek yok. Bunlar daha görücüye çıkmadı. İlk sana geldi. Oh, Daha bizim ilk defa bugün elimize geçti, öyle söyleyeyim. ilk olmayı severim. çok yakıştı. Peki Nuray Hanım, buraya ilk gelen müşterilerin tepkisi ne Otokuyun der oluyor? misin lütfen? Otokuyun. Buraya ilk gelen insanların Sayın Otokuyun, buraya ilk gelen müşterilerin tepkisi ne oluyor? Şaşırıyorlar. Beni buranın sekreteri, muhasebecisi falan zannediyorlar. Gözleri hep yüzüme dahi bakmıyorlar. Ustaya bakmıştık falan. Buyurun yardımcı olayım. Hani ne şikayetiniz var? Usta yok mu? Buyurun. Otokuyun ne tarz müzik dinler? Karışık. Kulağa yani pop da dinlerim, yabancı müzik de dinlerim. 3 tane Türk- parça ismi çok hızlı. Gülpembe. Gelince bahar gelir gül pembe. Vurdum duymaz. Öptüm nefesinden. Dağılır her yere feryadım karayım. Bir ümidin olsun her zaman. Peki dükkandaki kabiliyetin mutfakta da var mı? Kesinlikle var. Çok güzel içli köfte yaparım. Haşlama, kızartma. Fark etmez. Ben kızartma Kuru dolmayı istiyorum. çok güzel yaparım. Antep dolması, kuru patlıcan, biber. Ama yeğenim de aslında araya Ben söyleyeyim, girebilir. dolma saran elleri yatak sarmasın motorun dileri. Oo, yazılır bu. Ama Bunu eklersiniz. Olur. Ya hazır yetenekten bahsetmişken, şimdi sanayide pek titizlik aranmaz ya. Siz de bir kadın olarak aynı şey bu ofis içinde geçerli mi? Çünkü çok temiz görüyorum her yeri. teşekkür ediyorum. Sizin gibi birçok insan bunu fark ediyor. Kadın elindeydiği her yer güzel. Yani bir tamirhane olabilir, bir inşaat şantiyesi olabilir. Çünkü biz kadınlar detaylara önem verdiğimiz için, temizliğe önem verdiğimiz için gördüğümüz yerleri de yani bulunduğumuz iş alanını, yaşam alanımızı temiz tutmaya gayret gösteriyoruz. Ben bir şey merak ediyorum. Siyah kırmızı ojeler dikkatimden kaçmadı tabii ki. Benim bile ellerim yara içinde. Evet. Hani ben de otomobilde çalıştığım için. Birçok kişi bulaşık bile yıkamaya çekiniyor, tırnağı kırılır vesaire falan. Benim hiç öyle bir korkum yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben herhalde bu gidişe yarış takımını alacağım gibi gözüküyor. Olur, yok demem yani.
Bir drip yapabiliriz. Olur olur. Sezon açılsın, sözümüz olsun. Sen bizi burada ağırla. eşlik ederim. Biz de seni pistte ağırlayalım o zaman. Peki iş dışı sosyal hayatınızda bir erkek size araba konusunda danışıyor mu? Evet, danışıyor. Yakın çevrem olsun, arkadaşlar olsun. Veya bir ortama girdiğim zaman ne iş yaptığımı öğrenen bilmiyorsa, ne iş yapıyor hemen soruyor ya da tanıdığım olsun olmasın. Biz dedikodu muhabbeti yapmıyoruz zaten. Biz direkt benim girdiğim ortamda bir araba muhabbeti oluyor. Klasik. Benim gibi. Bizim bir Vectra olayımız var da onun adı artık Otoqueen olamayacağına göre son zamanlarda Vectra reisi olarak devam ediyoruz biz hayatımızda. Çok can alıcı bir soru sorayım mı? Sor lan. Soruyorum lan diyorum. Sor. Sayın Otoqueen, GT-R'ı Vectra'ya benzetir misiniz, benzetmez misiniz? Linç de yedim. Bir sürü sorular vardı. Evet, hemen. Sormuşlardı. Geç bakayım. Ya bunlar takipçilerden gelen sorular. Hobinizi bilgiye dönüştürme evreleri nasıl oldu? Bunu ben de çok merak ediyorum. İşletmeci kimliğimle ön plandayım ama boş zamanlarımda, boş zamanım şöyle. Buranın pazarlamasına bakıyorum, muhasebesine bakıyorum, yedek parça, müşteriler falan derken bir zaman alıyor bunlar. Boş vakitlerimde sakin olduğum zamanlarda liftin altına geçip kendim tamir ediyorum. Veya ustanın yetişemediği yerlerde orada şanzıman indiriyor, bir şeyler söküyor, turbo söküyor vesaire. O şekilde işlem yapıyoruz. Bir tane soru geldi. Klişe bir soru. Neden kadınlar otomobilleri o kadar sevmezler? Şimdi hepimizin hayatında var ama mesela benim otomobil kitlem %90 üzeri erkek. Erkek. Neden böyle? Yine bu erkeklerden kaynaklanıyor. Yine bu ailenin erkeklerinden, büyüklerinden kadın işi, erkek işi diye cinsiyet ayrımı yapılıyor. Bu çocukluktan itibaren empoze ediliyor çocuklara. Ne dedim yolda sana? Evet. Çocukluktan geldiğini düşünüyorum ben de bunu. Kesinlikle. Birkaç sene önce 5 yaşındaydı o dönem yeğenim, kız çocuğu. Oyuncaklarla alakalı bir konu geçti. O dedi erkek işi dedi. Onu dedi kardeşim araba. Neden dedim? Arabalarla erkekler oynar. Kim söyledi sana bunu söyledi? Babam söyledi. Şimdi baban yanlış bir söylemiş dedi. Çocuk babasına karşı biraz değişik duyguya kapılmasın, düşünceye kapılmasın diye. Peki soruyla cevap verdim kendisinin sorduğu soruya. Kadın işi, kız işi, erkek işi diye ayrım yapılıyorsa ben neden araçlarla ilgileniyorum? Benim neden arabam var? Ben nasıl araba kullanabiliyorum? Çocuk orada düşündü. Evet, benim küçükken Barbie bebeğim de vardı, motosiklet arabalarım da vardı ama ben hiç araba tutkusu olan bir insan olmadım. Şimdi bu küçüklükten de kaynaklanıyorsa burada bir yanlışlık olması Sonuçta lazım. Barbie bebeğin arabası var mıydı yok muydu? Barbie bebeğimin arabası yoktu. Senin yoktu Hayır, ama benim Barbie bebeğin arabası olduğunu ben biliyorum. Evet, oluyor. Demek istediğim ebeveynlerin cinsiyet ayrımcılığı çocukluktan Geliyor. başlıyor. Kız işi, erkek işi. Sen arabalarınla oyna, sen bebeklerinle oyna. Arabayı da bence Kesinlikle. erkek çocuğa Barbie'yi de bebeği de kıza empoze edersen ilk gördükleri o olduğu için o düşünür diye düşünüyorum. Yani tartışmaya açık bu arada, sen de düşüncelerini söyle aşağıya yaz yani ne düşünüyorsun? Ama şimdi bu sefer erkekler diyor ki elin hamuruyla erkek işine ne karışıyorsun? Ben de şunu soruyorum. Yediğin ekmeği fırından kadınlar mı çıkartıyor? Baklavayı kadınlar mı açıyor? Erkekler açıyor. En iyi baklavacının erkekler, yani restorandaki aşçıların %90 erkek. O zaman bir cinsiyet ayrımcılığı varsa erkek o zaman girsin farklı sektöre, orada çalışsın. Kadınlar da ayrı çalışsın. Öyle bir şey yok. Bence noktayı koyduk burada. Evet, bence de. Efsane benzetmeler vardı, bir şeyler vardı. Evet. Doğukan Bey dedi ki arabanızı tamire verdiniz ve muhteşem bir şekilde geri geldi. Yapanın da kadın olduğunu öğrendiniz. Ne tepki verirdiniz, ne sorardınız diye sordu. En çok gelen soruları sırala bakalım. En çok gelen sorular benimle evlenir misin oldu. Sente ayarını sorarım demiş. Neyin sen Bir tane bir soru geldi. Evet, soru şu. Silindirdeki patlama sonucu pistonun tepesinden etki eden kuvvetin kaç Newton olduğunu sorardım. Hangi motor bu? Piston kırmış kalbimi, sekman atsan kurtarır mı? diye bir soru gelmiş. İlk hangi arabayı tamir ettin diye sorarmış. Evet, o benim sorumdu. O evet, Onu senin ben sordum. sorun. İlk tamir ettiğin arabayı ya da ilk işlem yaptığın araba diye. Toros. Müşteri. Babamın arabasıydı. 90'larda. 91-92 o yıllarda. Modifiye yeltendin mi? Yani bakım dışında performans amaçlı bir şey yaptın mı bugüne kadar? Yok açıkçası. Çok da bilgiye sahip değilim. Aynı sektör ama ayrı bir branş. Peki var olan bir şeyi tamir edip
kurtarmadan yana mısın? Yoksa yenisiyle değiştirme taraftar mısın daha çok? O malzemenin, parçanın durumuna göre değişiyor. İşte istediğim cevap. Şöyle bir soru gelmiş. Lokumları nereden alıyorsunuz? Lokma demek istedim. Yani size sormak istermiş bunu. Lokumları nereden alıyorsunuz? Var mı takım tercihi? Takım tercihim pek yok. Ama İzeltaş, DL miydi? O, D markası. Kırılan Karışık. hayallerimi de tamir edebilir misiniz diye Efendim? sormuş. Kırılan hayalleri alırım. Mengenin arasında kalan parçaları da sıkıştırıp dağıtırım. Kaç kere? 5 kere. Bu bir videonun kapağı belli olur. İyi Videonun o zaman kapağı. hazırsak biz birazcık da motor başına geçelim. Motor başı sohbet yapalım dedik. Şimdi yatak sarma ne diyecek? Bazı kişiler bilmiyor. Bilenler var, bilmeyen var. Ben ondan söz etmek istiyorum. Şunlar bildiğimiz motor yatağı. Yani yataklık ediyor öyle söyleyeyim. Ana yatak, kol yatak. Neden yatak sarar? Metale değerse. Doğru mu? Yani metale sürterse ısınır, kaynar ve esasında yatak sarması dediğimiz hikaye bu yatağı kol içerisinde dönmesi demek. Yani dönüyor, yapışıyor içine, bunu bitiyor yani. Aynısı ana yataklar içinde geçerli. Fakat ne oluyor? Ana yatak sardığı zaman bu blok çöp oluyor. Doğru mu? Doğru. Bazı bloklar için mesela. Bu Mercedes'in 2.2 Sprinter ve Viano'larda çıkan motor. Şeylerde de aynı sıkıntı var. BMW'nin N47, N57 motorlarında da aynı sıkıntı var. Ne oluyor? Motor yatak sardı, blok gitti. Dünyanın masrafı. Neden yağsız kalır bu bir yatak? Pompa gider. Benimki gibi motoru yağsız bırakırsınız vesaire. İşçilik hatalarından da olabiliyor. Artık şimdi son zamanlarda ne oldu? Araba CC'leri, hacimleri düştü ama güçler arttı. 3 piston BMW'ler, işte ne bileyim 1400 cc arabalar 170 beygir turbo, 170-180. Bu şu demek, sen kalkıp 90 kilo bir kafes dövüşçüsünün karşısına 70 kiloluk bir adam çıkartıyor olman lazım. Ne olacak? 70 kilo adamın 90 kiloluk adama karşı kafa tutması için bu adamın iyi gelişmiş olması lazım. Ne demek? Yani bu adamın üzerinde çok fazla stres var demek. Şimdi sen küçük hacimde fazla güç üretmeye başladığın zaman o motorun her yerinde stres var. Yani 70 kiloluk adama çok yükleniyorsun gibi düşün. Mesela aynı şekilde bu yatakların da gelişmesi gerekiyor. Pistonların da gelişmesi gerekiyor. Yağın bile gelişmesi gerekiyor. Teknoloji geliştikçe bütün hepsinin gelişmesi gerekiyor. Bu yatakların mesela santimetre kareye 1200 kilo basınç kaldırma özelliği var. Şimdi kalkıp yatak sardı diyelim. Bu bloktaki kepler monokep diye geçiyor. Yani bütün kepler birbirine bağlı. Bu tip bloklarda eğer ki yatak sararsa buradaki geometri bozulmaya başlıyor. Bak gördüğün gibi burada mesela dişliler var. Dişliler birbirinin yerine oturmuyor vesaire. Bunlar için bir çözüm var. Dıştan bindeli yatak diye bir yatak çıktı. Yani bu bloklar bara edildiği zaman bunun içerisinde oturacak daha kalın yataklar geliyor. Haliyle bloklarınızı kurtarmış oluyorsunuz. Şimdi ustanın garajına geldik. Böyle ahkam kesiyor gibi anlatmak biraz garip oldu ama demin ne konuştuk? Her gün yeni bir bilgi öğreniyoruz. Zaten King rakipsiz bir marka. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Nuray Usta, sana da çok teşekkür ediyorum. Başarıların devamını dilerim. Bu arada kadın girişimciliğini desteklemek üzere ben motor sehpamı sana hediye ediyorum. Oo, Kullandıkça beni hatırlarsın. İnşallah. İşin gücün Çok rast teşekkür gitsin. ederim. Hepimiz seni destekliyoruz. Eksiğim oydu. Hatta takımcım Perşembe günü gelecekti. Gelmese gerek kalmadı. Birçok kişiye umut, birçok kişiye de açıkçası cesaret vermeye devam ediyorsun. İnşallah. Biz de senin elimden arkandayız her zaman. Elimden geldiği Yanındayız bu arada. Biz senden iş isteyeceğiz. Çünkü işimiz Her gücümüz zaman düştüğü zaman bekliyorum seni. teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Takibi bırakın. Beni takip bırakın, ona gidin. Hadi ona razıyım. Hadi ona razıyım. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.